Ee, Şimdi efendim sizler de hoş geldiniz. Zeytin Dağı'nda bulunuyoruz. Biz buraya sık sık geliyoruz. Çünkü Kudüs'ü çok seviyoruz. Buraları iyice öğrenene kadar da gelmeye devam edeceğiz. Şimdi karşımızda muhteşem bir tablo var. Ve bu tabloyu tabii ki herkesin evine taşıyabilme adına Kudüs kitabının iç kısmına, en arka kapağına 3 boyutlu bir harita koyduk. Bu 3 boyutlu harita bize şu gördüğümüz alanı, bu araziyi gösteriyor. Ve biz burada Mescid-i Aksa neresi, Kubbetü's Sahra neresi çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yıllarca birçok insanımız Kudüs deyince burada bir cami olduğunu, bu caminin bahçesinden insanların göğe yükseldiğini düşündü. Hep böyle anlatıldı, anlaşıldı. Uzak kaldık bu topraklardan. Kimse de doğru düzgün anlatmayınca unutuldu gitti. Birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı Mescid-i Aksa'yı sadece bir binadan ibaret saydı. O bina hangi binaydı? Şimdi önce kafadaki ilk problem Mescid-i Aksa denilen şeyin bir bina olduğunu düşündük. Peki bu bina hangisiydi? Biz de pırıl pırıl bir güneşin altında şu an sizlerle beraber Kudüs'teyiz. Bir kez daha Zeytin Dağı'ndayız. Manzara o kadar güzel ki, sabah güneşi öyle güzel vuruyor ki. Şimdi efendim şu problemi çözelim artık, gözünüzü seveyim ya. Artık bana lütfen sosyal medyada kimse sormasın Mescid-i Aksa neresi, Kubbetü's Sahra neresi diye. Evet, hemen kameramanıma şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim sizler de hoş geldiniz. Zeytin Dağı'nda bulunuyoruz. Biz buraya sık sık geliyoruz. Çünkü Kudüs'ü çok seviyoruz. Buraları iyice öğrenene kadar da gelmeye devam edeceğiz. Şimdi karşımızda muhteşem bir tablo var. Ve bu tabloyu tabii ki herkesin evine taşıyabilme adına Kudüs kitabının iç kısmına, en arka kapağına 3 boyutlu bir harita koyduk. Bu 3 boyutlu harita bize şu gördüğümüz alanı, bu araziyi gösteriyor. Ve biz burada Mescid-i Aksa neresi, Kubbetü's Sahra neresi çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yıllarca birçok insanımız Kudüs deyince burada bir cami olduğunu, bu caminin bahçesinden insanların göğe yükseldiğini düşündü. Hep böyle anlatıldı, anlaşıldı. Uzak kaldık bu topraklardan. Kimse de doğru düzgün anlatmayınca unutuldu gitti. Birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı Mescid-i Aksa'yı sadece bir binadan ibaret saydı. O bina hangi binaydı? Şimdi önce kafadaki ilk problem Mescid-i Aksa denilen şeyin bir bina olduğunu düşündük. Peki bu bina hangisiydi? Baktığınız zaman bu binanın şu gördüğünüz arazi. Bu arazinin üzerinde bir sürü bina var. Bakın sayıyorum. Ortada Kubbetü's Sahra var. Altın kubbeli yapı. Kenarda kurşun kubbeli Mescid-i Aksa Kıble Camii var. Başka Kubbetü's Sahra'yı çeviren bir sürü küçük binalar var. Şuradan da görüyoruz bakın o binaları. Gördünüz mü? Halvethaneler diyoruz biz bunlara. Halvethaneler var. Başka şu ağaçlarla kaplı dikdörtgeni çeviren en solda Aslanlı Kapı'dan itibaren bakın bina dikdörtgenin bir kısa kenarıyla karşıdaki uzun kenarını çeviren buradaki Kudüs kitabının arkasındaki tasarımdan gösteriyorum. Şu gördüğünüz kenarlar boydan boya bina. Bunların tamamı medrese, kervansaray, hankâh ve ribat. Bu binalar var. Şimdi bu binalar da koyduk ortaya. Başka bitmedi. Bir de o gördüğünüz alanı çeviren şu alan içerisinde yani 100'e yakın namazgah var. Mastapa, yükseklik. Şimdi ortalama 100 küsür tane eser yaptı. Bu binalardan hangisi Mescid-i Aksa? Hiçbirisi değil. Soruya, cevaba şöyle ulaşalım. Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda şu gördüğünüz arazide şu size anlattığım binalardan hangisi vardı? Hiçbirisi yoktu. Şu Kubbetü's Sahra sekizgen, çini kaplı, üstü altın kubbeli yapı. Bu bina var mıydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam miracı çıktığında? Yoktu. Bunu Emeviler yaptı. Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan yaptı bunu. Peki kurşun kubbeli yapı
Yani şu. Bu var mıydı? Yok. Evet. Sabah namazı kıldığınız yer. Peygamberimiz Miraç çıktı. O bina var mıydı? Minber var orada. O kubbeli bina orada var mıydı? Yok. O binayı Emeviler yaptılar. Ablamız güzel bir konuya değindi. Peygamberimiz Miraç'tan döndüğünde bir takım kemerleri, sütunları anlattı dedi. Doğru. Ama anlattığı sütunlar ve kemerler hangi binaya aitti? Ona geleceğiz. Şimdi bu kurşun kubbeli yapı o da yoktu. O da yoktu. Peki şurada bakın ortada muallak kayası var. Mukaddes kaya. Emre ikisini de aynı anda görüyorsun değil mi? Evet evet. İkisini de görüyoruz. Bakın şu gördüğümüz mukaddes kaya. Yeni açanlar için gösteriyorum. Kudüs kitabının arka kapağına koymuş olduğumuz 3 boyutlu haritaya bakıyoruz. Bu kaya muallak kayası. Bizim Türkiye'de insanlarımız buna muallak, havada duran kaya diye bu isimle meşhur olmuş. Bütün İslam dünyası buna mukaddes kaya diyor. Bu kaya orada kayanın sadece ortasındaki mağaranın üstüne örtüyor. Kubbetüs Sahra dediğimiz. Zaten Sahra gırtlaktan söylersek Sahra kaya demek. Kubbetüs Sahra kaya kubbesi. Kayanın üzerine inşa edilmiş kubbe yani. Normalde Kubbetüs Sahra dersek Sahra çöl. Çöl kubbesi olur. Hayır, Sahra ve kaya kubbesi üzerine yapılmış. Şimdi bunun etrafını çeviren halvethaneler var. Küçük küçük kubbeler bakın. Altın kubbenin etrafındaki küçük kubbeler. Bu halvethaneler bunların tek tek kitapta kimler tarafından yaptırıldığı yazıyor. Genelde çoğunluğu Osmanlı döneminin halvethaneleri. Yani müderrisler, öğretim görevlileri, İslam ulemaları, mutasavvıflarının geldiği, konakladığı yapılar. Dikdörtgeni çeviren şu binalar, bunların avluya bakan tarafları medrese. Bakıyorsunuz Kadiriye Medresesi, Evhadiye Medresesi, Basitiye Medresesi, Devadariye Hankahı, Mardinliler Hankahı, Mansur Kalavun Ribatı. Böyle gidiyor hepsi. Oğul Hatun Medresesi, Aymelek Hatun Medresesi, Eminiye Medresesi, Melikiye Medresesi. Sayarım size böyle daha. İsardiye Medresesi. Yani Kerimiye Medresesi. Eşref Kayıtbay Medresesi. Yani o kadar çok ki. Bu medreselerin hepsi üniversite öğrencilerinin yatılı kaldığı binalar. Ve bu binaları kim yapmış? Eyyubiler, Memlüklüler ve Osmanlılar yapmış. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında bu binalar burada yok. Hala Mescid-i Aksa'yı bulamadık ya. Kur'an'ın bize anlattığı Mescid-i Aksa hangisi? Hala bulamadık. Hangisi? Mescid-i Aksa ne biliyor musunuz? Mescid-i Aksa şu gördüğünüz dikdörtgenin tamamı ve gördüğünüz alan, evet çok güzel söylediniz. Arafat gibi harem tabii ki. Zaten burası da bir haremdir. Biz niye gayrimüslimleri yüzyıllarca şu dikdörtgenin içine sokmadık? Çünkü Allah'ın harem sınırı olarak belirlediği harem, haram yani yasak olan yere sadece Müslümanlar girebilir. Gayrimüslimler giremez. Bu kuralı biz koymadık. Bu kuralı koyan Allahu Teala. Mesela uçağınız Cidde'ye iniyor. Cidde'den Mekke'ye giderken yolda bir Kur'an-ı Kerim rahlesinin altından geçiyoruz. Bir tak. Orada bir tabela var. Orada yazıyor. Only Müslim yazıyor. Sadece Müslümanlar devam edebilir. Non-Müslim diyor. Yan tarafı gösteriyor. Müslüman olmayanlar sağdan ayrılsın diyor. Yani artık harem sınırları başlamak üzere, gayrimüslimler buradan içeriye giremez diyor. Bunun gibi. Burası da harem. Yeryüzünde Allah'ın seçtiği 2 tane harem bölgesi var. 2. Biri Mescid-i Haram'ın haremi, diğeri de bu görmüş olduğunuz Mescid-i Aksa'nın haremi. Medine aslında harem değil. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dua etti. Oranın da harem olmasını Allah Teala'dan istedi. Ve orası da kabul gördü. Orası da mukaddes bir alan sayıldı. Her bir ibadet 1000'le karşılık buldu Mescid-i Nebevi içinde. Mescid-i Haram'da 100.000'le karşılık bulur. Mescid-i Aksa'da 1000'le. Hadis-i şerif, Hazreti Meymune'nin rivayeti. Bu kadar nettir yani. Bu gördüğümüz alan böyle özel bir alan. Yani Mescid-i Aksa bir alandır. Mesela Kabe'nin kapladığı alan da bir alandır. O mukaddes alanı koruma ve yerini belirleme adına yüzyıllar boyunca insanlar ne yapmış?
başta Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim olmak üzere o mukaddes alanın etrafını çevirmişler. 4 duvarla. Yüzyıllar boyunca Kabe'nin etrafının sadece 4 duvar olduğunu biliyor muydunuz? Sadece 4 duvardı. Ve o yani böyle bir 4 duvar olduğunu düşünün. Kabe'nin etrafının 4 duvar. Üzerine bir dam yoktu. Yüzyıllar sonra etrafı dağlarla çevrili ya Kabe'nin. Yağan yağmurlar, işte o dağlardan aşağı inip metafı dolduran sular bu 4 duvara zarar verdi. İçine de dolduğu için sonradan 4 duvarın üstü bir damla örtüldü. Bugünkü Kabe binası ortaya çıktı. Ve biz ona Beytullah dedik. Neden? Beytullah demek Allah'ın evi demek. Beyt Arapça ev demek. Beytullah Allah'ın evi. Neden Allah'ın evi diyoruz? Çünkü Allahu Teala orasını kendine ayırdığı için. Bundan 3 hafta önce Umre'deydim ve bir otelin tepesine çıktım. Oradan Kabe'yi böyle net gören bir yerden açtım. Şu gördüğünüz haritayı açtım. Karşı tarafta da Beytullah yani Kabe ve Mescid-i Haram gözüküyordu. Bir fotoğraf çektim ve altına yazdım. Allah-u Teala'nın yeryüzüne kendine ayırdığı 2 nokta. Çok üzülerek ifade ediyorum. Sosyal medyada kaç kişi dalga geçti biliyor musunuz? Kaç kişi? Tenzih ediyorum sizleri ve sizleri tabii ki. Allah-u Teala kendine ev mi yapmış, girmiş haşa içine oturmuş mu bilmem ne mi? Ya bu kadar sığ ve seviyesizsen, cahilsen bu kadar belli etme ya. Bu kadar belli etme. Allah kendini ayırmış derken herhalde Allah-u Teala ev yapıp içine gelip oturacak değil. Burada kastettiğimiz nokta Allah-u Teala diyor ki dünya üzerine bu 2 noktayı özel kıldım diyor. Özel kıldığım için de orada ibadet edene 100.000 karşılık veriyorum. Burada ibadet edene 1000 karşılık veriyorum diyor. Mesele bu. Peki niye o zaman Beytullah diyoruz biz oraya? Allah-u Teala orayı kendine ayırmadıysa Allah'ın evi niye diyoruz? Yani insanoğlu gerçekten ben çok üzülüyorum. 1000 sene bu topraklara hamilelik yapmış insanların torunları bu kadar cahil kalmamalıydı. Bu kadar sığlaşmamalıydı. Ama buna rağmen biz anlatmaya devam edeceğiz. Yani hiç üzülmeden, kırılmadan devam edeceğiz. Konuşacağız bunları. Biz konuştukça bunlar doğrularıyla ortaya çıkacak. Yoksa bu kitap ilk çıktığında bana çok diyen oldu. Ya Talha Bey, kitabın kapağına Mescid-i Aksa yazmışsın. Kapağa Kubbetü's Sahra'yı koyuyorsun. İnsanları yanıltmaya utanmıyor musun? Bu bana çok yazıldı. Şimdi Mescid-i Aksa'dan kasıt arazi. Ben bu kapağa ister altın kubbeliği koyarım, ister kurşun kubbeliği koyarım, ister bir halvethaneyi koyarım fark etmez. Ama niye bunu koyuyorum? Çünkü en güzel yapı o. En güzel o olduğu için onu koyuyoruz. Yoksa şey değil ya Yahudilerin oyunuymuş. Mescid-i Aksa diye hep altın kubbeliği gösteriyorlarmış da kurşun kubbeli böyle unutturulmaya çalışılıyormuş. Ya değil. Kurşun kubbeliği de Emeviler yaptı, altın kubbeliği de Emeviler yaptı. Altın kubbeli olan yapıyı 690'larda Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan yaptı. Kurşun kubbeli olanı da onun oğlu Velid bin Abdülmelik yaptırdı 700'lerin başında. Bu kadar yani. Ama bizim için altın kubbeli de başımızın tacı, kurşun kubbeli de başımızın tacı. Niye? Çünkü ikisi de İslam'ın sembolü ve mukaddes. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethediyor. Fethettiği zaman Kudüs'ün o günkü yöneticisi Sopromyus, Kudüs patriği. Diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraç çıktığı yeri çok merak ediyorum. Görmek istiyorum. Sopromyus da az değil. Hazreti Ömer'i alıyor. Önce şehrin içinde bakın altın kubbeli Kubbetü's Sahra'yı görün. Oradan böyle yukarıya doğru çıkın tepede kurşun kubbeli bir yapı var. Ben şöyle bir alayım. Evet. Hemen gösteriyorum. Şimdi bizim grup sosyal medya ekibi. Bakın şu an zoomluyorum. Kubbetü's Sahra'yı gördük altın kubbeli. Oradan yukarı doğru çıkıyoruz. Sol yukarı doğru. Şu an tam kameranın ekranın ortasında kurşun kubbeli. Hatta orada 2 tane kubbe var bakın. Biri büyük biri küçük. Gördü mü herkes? Ha, işte orası. Orası şehrin en yüksek tepesidir. Golgota Tepesi. Kuru Kafa Tepesi. İşte o görmüş olduğumuz şu an bakın 2 kubbeyi de ekranda yan yana getirdim. Sağ alt köşede Kubbetü's Sahra, sol üst köşede Kıyamet Kilisesi'nin kubbesi var. Gördünüz. Evet. Çok güzel. Tekrar takdim edeyim. O tepeye çıkarıyor Hazreti Ömer'i Sopromyus. Sizin peygamberinizin miraç çıktığı yer burası olabilir mi diyor. Halbuki o da yani biliyor neyin ne olduğunu ama derdi şu. Hristiyanlığa ait kutsal yerler Müslümanlar tarafından da benimsensin istiyor. Hazreti Ömer
o kurşun kubbeli yapının orada bakıyor. Hayır burası değil diyor. Biz Peygamber Efendimiz'den oranın tarifini dinlemiştik. Burası oraya benzemiyor diyor. Bunun üzerine Sophromius Hazreti Ömer'i alıyor, bir başka yere çıkarıyor. Şimdi şehir surlarını görüyor musunuz? Önümüzde uzanıyor. Şehir surlarından böyle soldan gidin. Şu şehir surları burada yukarıya doğru çıkıyor ve kayboluyor. Tam kaybolduğu yerin solunda sivri külahlı bir kilise var. Kamerayı alayım. Hemen gösteriyorum. Bakın şehir surları önümüzde uzanıyor. Görüyorsunuz. Bu şehir surlarından yukarıya doğru gidiyoruz. İyice yukarılara çıkıyoruz. Bakın artık evet. İşte şehir surları burada. Tam burada duvarların solunda duvarların dışında sivri külahlı bir kilise binası var. Solunda da Çan Kulesi var. Gördünüz mü? Evet. Gördünüz. İşte orası Davut Aleyhisselam'ın şehridir. Hatta o sivri külahlı kilisenin solunda Çan Kulesi, onun da solunda minicik bir kubbe var. Minicik bir minare var. Onu gördünüz mü? Evet. Sosyal medya ekibi ya bırakın şimdi aranızda muhabbet etmeyi. Beni dinleyin. Allah'ım burada Periskop ekibi de kendi aralarında çalıp oynuyorlar. Bırakın şimdi orayı burayı. Ya bak engellemeyin lütfen yani. Şurada güzel güzel tarih konuşuyoruz. Bizim platformlarda biliyorsunuz A şıkkı kimse kimseye küfredemez. B şıkkı kimse kimseyle siyaset yapmasın lütfen. Ben bütün insanlarımızı seviyorum ve herkese tarih anlatıyorum. Tarih hepimize lazım. Siyaseti başka yerlerde yapın lütfen. Ondan sonra ne diyorduk? Küçük kubbeden bahsediyorduk. O küçük kubbe. O küçük kubbenin altında kim yatıyor biliyor musunuz? Davut Aleyhisselam yatıyor. Davut peygamber yatıyor. Davut peygamberin kabri var. Gideceğiz tabi. Buradan sonra oraya gidiyoruz. Davut peygamberin kabrine. Orası şehrin 2. dağı. Orayı göreceğiz. Ne anlatıyordum ben ya? Vallahi bak kafamı karıştırdınız ha. Siz değil tabii. Hazreti Ömer'i oraya götürüyor. Ha tamam. Hazreti Ömer'i kim götürüyor oraya? Patrik, Kudüs Patriği, Sophromius. Alıyor oraya götürüyor. Ondan sonra ben şöyle parmağımla göstereyim. Zaten gördünüz orayı da bakın tam şurası işte. Tam şu gördüğünüz bölge. Oraya götürüyor. Hazreti Ömer bakıyor buraya. Diyor burası değil diyor. Burası peygamberimizin anlattığı yere benzemiyor diyor. Bunun üzerine ne oluyor? Sophromius ne yapsın? Hazreti Ömer'i kandıramayınca alıyor getiriyor buraya. Burası olabilir mi diyor. Hazreti Ömer burayı görüyor. Tamam diyor burası. Ve o günlerde Mukaddes Kaya bakın tam şurası. Mukaddes Kaya'nın üstü Hristiyanlar tarafından çöplük haline getirilmiş. Ve Hazreti Ömer kendi elleriyle orayı süpürüyor. Yanında tabi sahabe de var, tabi'in de var. Onlar da Hazreti Ömer'e yardım ediyorlar. Ve oraya küçük bir gölgelik yapıyor Hazreti Ömer. O gölgeliğe Ömer Mescidi değil. Neresi gölgelik? İkisini beraber görebiliyor muyuz sevgili kameramanım? İki sarı kubbeyi. Evet. Bakın işte şu gördüğünüz mukaddes kaya. Gördüğünüz mukaddes kaya. Onun üzerine bu altın kubbeli yapı yok. Kayanın üzerine küçük bir gölgelik yapıyor Hazreti Ömer. Ve orada namazlarını kılıyorlar. Ve bugün bile hala Emevilerin yaptığı bu altın kubbeli Kubbetüs Sahra mescidine ne denir? Ömer Mescid denir halk arasında hala. Denmesinin sebebi Hazreti Ömer'le alakası olmasından dolayıdır. Böyle muhteşem bir durum söz konusu. Evet. Artık Mescid-i Aksa Kubbetüs Sahra problemini çözdük değil mi? Çözdük. Mescid-i Aksa Kubbetüs Sahra bir bina değilmiş. Ne Emevilerin yaptırdığı bu iki binaymış. Ne de daha sonra Osman'ın daha önce Eyyubi'nin, Memlüklü'nün yaptırdığı binalarmış. Bir mukaddes alan imiş. Sizinle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün, yarından sonra tam gün Cuma günü orada olacağız. Evet, yayınımızı bitirmeden bugün 3 ayların ilk günü Recep ayına biz Kudüs topraklarında, sizler de dünyanın bambaşka yerlerinde merhaba dediniz. Allah 3 ayları bu mukaddes zaman dilimini hakkıyla idrak etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Kandil gecesi akşamı, gece telefonlarınız, periskoplarınız elinizin altında hazır olsun. Kandil akşamı mukaddes beldeden sizlere yeniden seslenmeye çalışacağım. Bu mukaddes topraklardan hepinize selamlarımızı gönderiyoruz.